Hayatımızda bazı şeyler tohum gibidir. Onları meraklı gözlerden uzakta, sessizce ekiyoruz. Böylece hiçbir müdahale olmadan büyüyüp gelişebilsinler. Çünkü nasıl bir çiçek sürekli dokunulduğunda büyümüyorsa, kişisel gelişimimiz de mahremiyete ihtiyaç duyar. Yani bir şeyi paylaşmadığımızda bu saklamak için değil, korumak içindir. Gerçek büyüme, gösterdiklerimiz ile sadece kendimiz için sakladıklarımız arasındaki dengeden gelir. Bu içeriğimizde kendinize saklamanızı tavsiye ettiğimiz 9 konuyu ele alacağız. Hadi başlayalım. 1. Başarılarınız hakkında konuşmayın. Kendi ruhunuzun gizemli ve derin sularına daldığınızı hayal edin. Stoacılar için bilgelik ve erdem arayışı bu derin yolculuğa benziyordu. Gerçek tatminin dışsal zaferler sergilemekte değil, içsel gözlem ve yolculukta olduğuna inanıyorlardı. Her meydan okuma, her mücadele kamusal alanlarda değil, ruhun sessiz manzaralarında yapıldı. Zaferlerini kendi içlerinde tartışarak bize derin bir yansıma sundular. Dışarıdan tanınma konusundaki takıntıların bizi gurur zincirlerine bağladığını ve geçici alkışların boş arayışına hapsettiğini söylediler. Ego ve kibir, beslendiğinde bizimle gerçek erdem arasında duran engeller haline gelebilir ve bu hayal kırıklığıyla dolu bir yoldur. Fakat burada Stoacıların değerli bir öğretisi var. Gerçek başarı, hayranlık uyandıran değil, sessizce toplumu dönüştüren, adalet, şefkat ve bilgelik gibi asil değerleri besleyen başarıdır. Bu kadim bilgelere göre zenginlik mahzenlerde değil, dengeli ve dingin bir ruhun derinliklerinde birikir. 2. Üstesinden gelinemeyen zorluklar hakkında konuşmayın. Bilgeliğe ve erdeme giden Stoacı yolda her adım anlam doluydu. Sapmalar ve engeller sadece zorluklar değildi. Ruhu şekillendirdiler, karakteri şekillendirdiler ve ihtişamın gerçek doğasını öğrettiler. Önemli olan gözle görülür zaferler değil, bir kişinin içsel gücünü belirleyen, çoğunlukla görünmez olan iç savaşları. Peki, eğer bu mücadeleler bu kadar değerliyse, Stoacılar neden üstesinden gelinmeyen zorluklar hakkında konuşmamayı tavsiye ediyorlar? Cevap, onların insan doğasına dair zekice algılamalarında yatıyor. Stoacı felsefede vurgu, aşılmaz zorluklar üzerinde durmak değil, onları akılcı ve dirençli bir zihniyetle kabul etmektir. Bu öğretiler bireyleri bazı koşulların kendi kontrolleri dışında olduğunu kabul ederek, zorluklarla kabullenme ve soğukkanlılıkla yüzleşmeye teşvik eder. Engellerin büyüklüğü tarafından tüketilmek yerine, sıkıntıların üstesinden gelmek için içsel gücü ve erdemi geliştirmeye odaklanırlar. Farkındalık ve ilkelerine sarsılmaz bir bağlılığı sürdürmek gibi uygulamalar aracılığıyla taraftarlar, karşılaşabilecekleri zorluklar ne olursa olsun, huzur ve dayanıklılık duygusunu korumaya çalışırlar. Dolayısıyla aşılmaz zorlukları aşılmaz olarak tartışmak değil, onlara büyümeye, bilgeliğe ve iç huzura yönelik bir zihniyetle yaklaşmak önemlidir. 3. Yaptığınız iyiliklerden bahsetmeyin. Karanlık bir odayı sessizce aydınlatan bir mum hayal edin. Işığı yumuşaktır, göze çarpmaz ama etrafını ısıtır ve aydınlatır. Stoacılara göre nezaket bu aleve benziyordu. Gerçek cömertliğin meydanlarda ilan edilmesine ya da dağ zirvelerinden bağırılmasına gerek olmadığına inanıyorlardı. İyilik, özünde karşılık beklemeden yapılan samimi ve incelikli bir jest olmalıdır. Günümüzün kendini ön plana çıkarma kültürüyle tamamen tezat oluşturan bu bakış açısının altında, nezaketi gösteriye dönüştürmenin tehlikesinin fark edilmesi gibi derin bir neden yatıyor. Sonuçta eğer her fedakar davranışla övünürsek, farkında olmadan alkışın geçici sıcaklığını aramış oluruz. İyi işlerimizi anonimlik örtüsü altında tutmak bize kutsal bir düşünme ve duraklama anı sağlar. Eylemlerimizin gerçek olup olmadığını veya başka çıkarlar tarafından motive edilip edilmediğini sorgulayabileceğimiz kendimizle yakın bir bağ kurma anı.
Bu gizli öz analiz, kişisel gelişim için bir katalizör haline gelir. 4. Kırgınlığınız hakkında konuşmayın. Her bir ipliğin kaybolmayı reddeden acı bir anı olduğu, bir duygu ağında sıkışıp kaldığınızı hiç hissettiniz mi? Stoacılığın metanetli bilgeliği bizi kırgınlığın görünmez ağırlığı üzerinde derinlemesine düşünmeye davet ediyor. Bu antik filozoflara göre kırgınlık, ruhun yaşam denizlerinde özgürce yelken açmasını engelleyen bir çapa gibiydi. Peki ya affediciliğin ve anlayışın sadık yoldaşlarımız olduğu, daha az gidilen bir yolu seçebilseydik? Bu tarihsel bakış açısının arkasında erdem ve öz kontrole sarsılmaz bir odaklanma buluyoruz. Kendinize sorun. Hiç uzun süre sırtınızda bir yük taşıdınız mı? Yorgunluğu, bitkinliği, kırgınlığı hissettiniz mi? Bu yük bizi bağlayan, özgürlüğümüzü ve iç huzurumuzu kısıtlayan görünmez bir zincirdir. Kırgınlığın çoğu zaman yanlış anlamadan kaynaklandığını ve bizi bir acı döngüsüne hapsedebileceğini fark etmek büyüleyici. Stoacılar bizi başkalarının eylemlerinin kökenlerini araştırmaya, yargılamadan önce anlamaya teşvik etti. O halde affetmek sadece fedakar bir jest değil, aynı zamanda insan ruhunun gizemlerini çözen ve bizi olumsuzluğun zincirlerinden kurtaran derin bir bilgelik eylemidir. Çünkü öfke ve kızgınlık sessiz zehirlerdir. Beslendiğinde enerjimizi tüketen alevlerdir. 5. En derin rüyanız hakkında konuşmayın. Bir an için avucunuzun içinde nadir ve narin bir tohum bulunduğunu hayal edin. Bu tohum mahrem hayallerinizi, en ateşli arzularınızı temsil ediyor. Filizlenmesini engelleyebilecek sert rüzgarlardan ve fırtınalardan onu nasıl korursunuz? Stoacılar derin bilgelikleriyle bu soruya bir yanıt veriyorlar. Hedeflerimizi ve hayallerimizi başkalarının görüş ve eleştiri fırtınalarından uzakta, ruhumuzun bereketli derinliklerine ekilecek kıymetli tohumlar olarak gördüler. Sonuçta kim şüpheciliğin soğuğuna ya da alaycılığın sıcaklığına maruz kaldığında bir rüyanın alevinin zamanından önce söndüğünü hissetmemiştir. Stoacı felsefede kendi kendine yeterlilik, paha biçilmez bir mücevher olarak saklanır. Gerçek bilgelik, gerçek başarı sergilenecek bir kadeh değil, kişinin her zaman yararlanabileceği içsel bir sadıktır. Zihnimizin derinliklerinde belki de erdemlerin sessiz ama yine de en anlamlısını bulduğumuzda geçici bir dış onay aramanın hiçbir anlamı yoktur. Stoacılar sağlıklı hırsı kibirden ayıran çizginin inceliğini fark ettiler. Büyük hedeflerimiz konusunda sessizliği seçmek bir utangaçlık eylemi değil, bazen kör eden gururdan kaçınarak alçak gönüllülükle yürümenin kasıtlı bir seçimiydi. Sonunda stoacı miras kalbe hitap ediyor. Hayallerimizi dağ zirvelerinden haykırmaya gerek yok. Bunun yerine onları koruyun, geliştirin ve sessiz ve görkemli ihtişamlarıyla gelişmelerini izleyin. Bu koruma, içimizdeki gücü yeniden keşfetmemiz ve bazen en değerli hazinelerin yalnızca kendimiz için sakladıklarımız olduğunun farkına varmamız için bir davettir. 6. Sonraki adımlarınız hakkında konuşmayın. Rakipleri bir sonraki hamlelerini çözmeye çalışırken bir satranç ustasının taşlarını sessizce hareket ettirdiğini hayal edin. Bu stoacıların yoludur. Hayatlarındaki her hareketi açığa vurarak, genellikle eleştiri, kıskançlık ve hatta kötü niyetli düşüncelerle dolu dış yargıların tuhaf rüzgarlarına maruz kalabileceklerini anladılar. Stoacı felsefenin kalbinde kendi kendine yeterlilik erdemi yatıyor. Gerçek güç zihnin iç tiyatrosunda saklıyken neden seyircilerin geçici alkışlarına güvenelim ki? Stoacılar, yaşam stratejilerini kendilerine saklayarak sadece planlarını gizlemekle kalmıyor, aynı zamanda etraflarında akan düşünce dalgalarından bağımsız olarak içlerindeki güven çekirdeğini de güçlendiriyorlardı. Bu tutum bizi ince ama derin bir nitelik olan tevazuya götürür.
görkemli stratejileri açığa çıkarmak, kolaylıkla bir kibir çığlığı, muzaffer bir üstünlük ilanı olarak yorumlanabilir. Sağduyuyu seçerek azim ve tevazu arasında bir denge kurmalı, adımlarımızın küstah değil, istikrarlı olmasına özen göstermeliyiz. 7. Şüpheleriniz ve belirsizlikleriniz hakkında konuşmayın. Kendinizi her ağacın bir şüpheyi temsil ettiği ve her bir ağacın bir belirsizliği gölgelediği uçsuz bucaksız bir ormanda hayal edin. Tereddüdünüzü dünyaya haykırmak yerine sessiz iç gözlemi seçerseniz yanıtları kendi ruhunuzda bulursunuz. Stoacı felsefenin özünde, güvenin dünyanın önünde dalgalanacak bir bayrak değil, yolumuza rehberlik eden içsel bir işaret olduğu kabul edilir. Şüphelerimizi sürekli dünyaya açıklamak, bir deniz fenerini sağanak yağmura maruz bırakmak gibidir. Sessizce söndürebilir, başkalarının görüş ve yargılarından etkilenmemek için gereken sağlamlığı buluruz. Tevazu ise sadece dışsal bir erdem değil, aynı zamanda ruhu koruyan bir kalkandır. Dolayısıyla tüm belirsizliklere katlanmak ruhun itibarını zedeleyebilir. Belirsizliklerinizi dünyaya haykırmanıza gerek yok. Sessizliği, alçak gönüllülüğü ve iç gözlemi benimseyerek güven ve anlayışımızın içsel işaretinin rehberliğinde belirsizlikler ormanında güvenli bir rota buluruz. 8. Başkaları hakkında konuşmayın. Başkalarını eleştirmek, sakin bir göle taş atmaya benzer, suyun dinginliğini bozacak dalgalanmalar açığa çıkarır. Stoacılar, yargılama ve eleştiri yapmanın kendilerini iç aynalarından saptırma olduğunu anlamıştı. Değerli enerjilerini etki alanlarının ötesindeki meselelere harcadılar, parmakla işaret etmek yerine el uzatmayı seçtiler. Her insanın iç ve dış savaşlar, sevinçler ve üzüntüler, zaferler ve yenilgilerle dolu bir evren olduğunun bilincinde olarak kendilerine empati ve şefkatle yön verdiler. Başka bir kişiyi eleştirmek, insanlığın karmaşıklığının zenginliğini kabul etmemek anlamına gelir. Ayrıca eleştirinin huzur ve uyum arayışında köprüler kurmak yerine duvarlar ördüğünü de fark ettiler. Böylece sert sözlerin ve aceleci hükümlerin barışa değil, nifak ve ayrılığa yol açtığını anladılar. Stoacı bilgelik bize açık ve değişmez bir mesaj gönderir. Sözlerimizin ve düşüncelerimizin koruyucusu olmalıyız. Başkalarının hatalarına odaklanmak yerine bakışlarımızı kendi yansımamıza çevirelim, gelişmeyi ve erdemi arayalım. Eleştirinin kolayca başlatıldığı bir dünyada stoacı öğretiler bize anlayışı, kabulü ve nezaketi benimsememiz, insanlık gölüne empati taşları atmamız ve bunların açığa çıkardığı pozitiflik dalgalarını takdir etmemiz için ilham veriyor. 9. En derin planlarınızdan bahsetmeyin. Planlarınızı dünyaya haykırmanıza gerek olmadığı anlayışı güçlü bir silahtır. Stoacılar çoğumuzun unuttuğu bir şeyi anladılar. Bu takdir yetkisi bir zayıflık değil, bir güçtür. Onlar için her plan veya hedef özenle ve korumayla beslenmesi gereken hassas bir tohum gibiydi. Bu planların zamanından önce açığa çıkmasını önleyerek şüphe, kıskançlık veya toplum incelemesi fırtınalarından uzak, büyümek ve gelişmek için ideal ortama sahip olmalarını sağladılar. Bugün her hareketin belgelendiği ve paylaşıldığı aşırı maruz kalma çağında, Stoacı felsefe bizi hırslarımızı nasıl ele aldığımızı yeniden düşünmeye davet ediyor. Bu bize gerçek gücün çoğu zaman gizli tutulan şeylerde bulunduğunu gösterir. Kaçamak davrandığımız için değil, hayallerimizi güvenli bir ortamda beslemenin öneminin farkında olduğumuz için, modern çağın kaosunun ortasında belki de bu kadim bilgelerden ilham alabiliriz. En derin planlarımızı koruyarak, onların müdahaleden uzak, kendi hızlarında gelişmelerine izin veriyoruz. Ve bunu yaparak gerçek sihrin dünyaya ilan ettiklerimizde değil, kararlılığımızın derinliklerinde, sessizce başardıklarımızda yattığını keşfedebiliriz.